Arkadaşlar merhaba. Gölümüz olan araziye geldim. O kadar güzel otlar var ki burada. Envai çeşit. Benim çiftlikteki otları artık bitirdim. Geldim bu araziye. Burada size gördüğüm, özellikle başta çıtlık otundan bahsedeceğim. Çıtlık otu toplayacağım. Diğer gördüğüm otları da yine size göstereceğim. İyi seyirler diliyorum. Şöyle size gölümüzü göstereyim tekrar. Epeyce su birikti. Burada su hasatı, yağmur hasatı da yapıyoruz. Çevreden gelen sular birikiyor. Aynı zamanda günlük 2,5 ton civarında yine bir kaynak suyumuz var. Şurada zaten borular görünmüyor. Toprağın altında kaldı. Şu bölge zaten sürekli yağmurlarla çöktüğü için o büyük borularımız altta kaldı. Ama asıl suyumuz arkadaşlar şuradaki yerden geliyor. Hatta içinde sazlar çıkmaya başlamış. Alttan sızıyor zaten. Bir kısmı da yağmurlarla birikiyor. Şimdi burası böyle doğal bir oluşum haline gelmiş. Eskiden böyle sürekli yıkılmalar vardı. O yıkılmalar bitkilerden dolayı durmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle araziye doğru çıkalım. Şevketi bostanlar burada çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu Şevketi bostan kardeşliğine. Hepsi bir arada, yan yana, koyun koyuna. Bu yıl bu araziyi meraya vermedik. İyi ki de vermemişiz arkadaşlar. O kadar güzel otlar var ki şimdi burada. Mesela şu gördüğünüz benim arazide az olan, şöyle yakından göstereyim. Gıvışkan otu arkadaşlar. Şu gıvışkan otunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Taptazecik. Çok çeşit çeşit ot da toplamak istemiyorum. Ama dayanamazsam yine bir miktar alıp böyle salataya doğramak için kullanabilirim. Bugünkü otum aslında çıtlık otu olacak. Diğer adıyla ak hindiba. Şimdi şurada kıvışkan otunu toplayalım. Bakın. Hatta büyümeye başlamış. Başladık toplamaya galiba. Şurada da bir tane kıvışkan otunun böyle yavaş yavaş çiçek açacak. Tomurcuk vermeye başlamış hali. Çok güzel otlar. Seviyoruz onları. Bunları koruyoruz. Ve epey de doğa kendisini de koruduğu için bizim korumamızla birlikte çok güzel güçleniyor. İnsan elinin de bu konuda destek vermesi şart bence. Bakın tomurcuğumuza. Böyle krem rengi, pembemsi, böyle nasıl diyeyim, krem tonlarında çiçekler oluyor arkadaşlar. Bakın burada hemen adımımızı attık. Çıtlık otu arkadaşlar. Ne kadar büyük, ne kadar güzel. Şimdi buradan almak yerine ben biraz daha gölün diğer tarafına gideceğim. Şöyle yukarıya çıktım. Hava da çok güzel. Hatta dün itibariyle soğuklar bitti. Bugün biraz daha yumuşadı hava. Şimdi böyle yürüyelim. Her yerde ot arkadaşlar. Labadalar, kuzu kulakları, şevketi bostanlar, eşek helvaları. Var da var. Var da var. Şöyle dolaşarak hem de böyle bir terapi benim için. Tam o kadar vahşi bir yerdeyim ki aslında. Evimiz şuradaki çam ağaçlarının arkasında kalıyor. Mesafe uzak ve dik bir yokuş. Ben buraya geldim ama kendimi çok iyi hissediyorum arkadaşlar. Yabani hayatın içinde gibi değilim. Böyle bir korunaksız bir bölgede değilmişim gibi. Sanki burası benim yuvammış gibi hissediyorum. Böyle dağın ortasında, çukurda kendimi iyi hissediyorum. Hani bazen evler bile güvenilir olmayabiliyor herhangi bir deprem anında. Ama ben burada kendimi çok iyi hissediyorum. Şimdi arkadaşlar, toplamayacağım diyorum Şevketi bostan otunu, ama çok güzeller. İyi ki de eldiven almışım yanıma. Bakın arkadaşlar, şuradaki Şevketi bostanın büyüklüğüne. Aman Allah'ım. Bundan çok güzel ya yoğurtlusu, sarımsaklı yoğurt veya
limonlu, zeytinyağlı salatası çok güzel olur. Yine içine sarımsak da çok yakışır. Yani şuradaki yabadalara bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın ne kadar güzel. Hepsi de topla beni diyor. Topla beni. Yine böyle yavaş yavaş derin derin nefes alıp buranın oksijenini ciğerlerime çekiyorum. Otları seyrediyorum. Kuzu kulağı otlarının artık yavaş yavaş tohuma kalktığını görüyorum. Ve şöyle bakın. Şu şekilde çiçek açmaya başladılar. Çok güzeller. Umarım bu yolculuğum, ormandaki gezintim güzel bir şekilde sonlanır. Yalnız şu böğürtlenler çok fazla takılıyor. Yürürken, adım atarken takılmamaya da gayret ediyorum. Sizler umarım iyisinizdir. Böyle güzel bir ortamda dolaşırken size de buranın huzurunu yansıtabiliyorsam eğer en mutlu olan benim şu anda. Geceleri buranın müdavimi arkadaşlar yabani hayvanlar, domuzlar, çakallar, tavşanlar ve adını şu anda sayamayacağım ve görmediğim bir yığın canlılar. Ama şu alanda ben yürürken böyle 2-3 tane kaplumbağa görmüştüm. O kadar mazlumdu, dolaşıyorlardı ki. Onların gıda bulup su içememeleri beni üzüyordu. Ama bizim buradaki gölümüz onlara su kaynağı. Ama şuradaki bir kaplumbağanın o suya ulaşması çok kolay olmasa gerek. Bakın aşağıya doğru çünkü şöyle inmesi gerekiyor. Arkadaşlar şimdi burada göstereyim size çitlenbik menengiz çalısı. Yabani Antep fıstığının bitkisi arkadaşlar. Bunu Antep fıstığı da aşılarsak ve Karadeniz'deki fındık ağaçlarının dallarını aşılarsak bu bitkiyi elde edebiliriz. Çok da verimli. Şunları tomurcuk halindekileri toplayıp ister böyle ister salatamıza doğrayabiliriz. Çok aromatik bir tadı var. Kokusu harika. Bakın sizin için kokluyorum. Oh. Çok ferah. Harika. Bayıldım. Bunu atmıyorum. Yine sepetimin bir kıyısına bırakıyorum. Şimdi burada anemonlar var arkadaşlar. Şöyle doğanın böyle baharda açan çiçekleri. Bu arazide rengarenk arkadaşlar. 2 renkli. Pembe, beyaz. Bu şekilde mor, lila şeklinde olan var. Beyaz var, kırmızı var. Her rengi var. Manisa lalesi, yabani lale, dağ lalesi diye de geçiyor isim. Burada kuzu kulağının salınışına bakın arkadaşlar. Şu güzelliğine bakın. Yabani otumuz harika gerçekten. Şu güzelliği bile bozmak istemiyorum. Şimdi toplayayım mı toplamayayım mı? İçimden toplamak geliyor. Diğer içimden de kalsın diyorum. Ama şu yaprağını alıp veya şunu alayım evet. Bunu ısıra ısıra ot toplamaya devam edeyim. Ya. Çok güzel ya. Şu gördüğümüz bakın şimdi kuzu kulağı otları arkadaşlar böyle yemyeşil olabiliyor. Bu şekilde kırmızı ne diyeyim kılcal damarları olan kuzu kulağı otumuz da oluyor. Bunun bir diğer ismi arkadaşlar kuzu kulağı diyebiliriz buna. Bir de kuzu kıkırdığı deniyor. Aslında kuzuların şöyle yaklaştırayım. Evet. Kuzuların kulaklarının, oğlakların kulaklarına baktığımız zaman böyle o kulakların iç tarafında kılcal damarları görürüz. İşte bu kuzu kıkırdağı dediğimiz otumuz böyle kuzuların kulaklarına, oğlakların kulaklarına benzediği için kuzu kıkırdağı otu deniyor. Evet bakın şu da güzel bir örnek. Çok güzeller hatta. Şimdi bunun yanında bakın çiçeklerine pembe, beyaz, yeşil şekilde çiçek açan bir bitkimiz. Hatta şöyle tutmaya çalışalım bitkimizi gösterelim yakından sizlere. Efsane bir şey bence. Doğanın
O kadar güzel renkleri var ki hayran oluyorum. Her rengi ayrı güzel. Bunun da dokusuna bakın. Çok güzeller. Bu da bakın çok yıllık bir bitki olduğunu gösteren örneklerimizden bir tanesi. Şu dallar, bakın şu taze sürgünler seneye ancak bu şekilde olacak. Kuruyacak dalları, tohumlarını yayacak ve görevini bitirecek. Bu bitki de yaz boyunca zaten yapraklarını kurutacak, kendini korumaya alacak. Ne zaman ki sonbaharda yağmurlar başladı, kuzu kulakları şuradan minicik minicik şöyle küçücük küçücük yapraklarını vermeye başlayacak. Bu döngü çok güzel arkadaşlar. Bayılıyorum ben bu döngüye. Şimdi bir tanesinin tadına bakayım. Tabii ki siz biliyorsunuzdur kuzu kulağının tadını. Ekşi. Efsane arkadaşlar. Çağla gibi. Erik tadında. Şu küçüklerden bir tane daha alayım. Nefis. Bakın şu da taze. Bunu da sepetime koyuyorum. Bakın şu filizlerini, tefek de deniyor bunlara. Şöyle kırıp kırıp bu şekilde de kullanabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Salatalarınızı doğrayabilirsiniz. Şöyle. Bu kadar güzel bir otumuz arkadaşlar. Ve C vitamini yönünden en güçlü otlarımızdan bir tanesi. Kanı temizleyici özelliği de var o yönüyle. Tüketmenizi tavsiye ederim. Zaten marketlerde de bulunan bir ot. Tabii ki biz bunu doğadan topluyoruz. Evet, kuzu kulağımız bu. Rumex türlerimizden bir tanesi. Lavada ailesinden. Lavadalar ekşi değil, kuzu kulakları ekşi olan bir ot arkadaşlar. Şimdi böyle yavaş yavaş devam edelim. Ama ben ne gördüm burada? Ne gördüm? Benim arazide çok olmayan, hatta birkaç tane de gördüm. Sakarca otu arkadaşlar. Bakın. Bu sakarca otu yenir. Her tarafı yenir. Kök kısmı da yenir. Hatta yumrumsu ve sarımsak gibi bir kök yapısı var. Yenir. Kavrulur. Yoğurtlaması da yapılır. Benim arazide olmadığı için pek bu otu size gösteremedim ama en azından şöyle sizin arazilerinize vardır. Bakın. Sakarca otu, çökülce otu yenen otlarımızdan bir tanesi. Hatta şu aşağılarda da görüyorum. Hatta şuralarda. Sanırım burada hayvanlar olmadığı için çok güzel büyümeye başlamışlar. Umarım iyice çoğalırlar. Bakın burada da var. 2 tane yan yana. 2 kız kardeş bunlar. Çok tatlılar. Çok güzel. Şunun çiçeğinin tadına bakayım ben. Efsane arkadaşlar. Şunu da alacağım. Efsane bir tat. Salatalarınızı süsleyebilirsiniz bu çiçeğiyle. Harika. Anemon. Bakar mısınız? Çok da güzel, yalın bir güzelliği var. Harika bir anemon, dağ lalesi, Manisa lalesi. Görüntüsü muhteşem. Çok güzel. Kaç tane şu anda gördüğüm yanında bir tane çiçeğini dökmüş. Bu da yeni çıkmış ve sağlam. Bunların tohumları seneye daha çok yayılırsa benden mutlusu yok arkadaşlar. Bakın bu da böyle pembe tonlarında, mor tonlarında başka bir anemon. İyi ki de bugün gelmişim çünkü 2 gün sonra havalar birden çok yükselecek. 20 derecenin üstüne çıkacak. Daha burası güvensiz hale gelecek. Burada da yalnız kalmış başka bir anemon. Çiçeği artık bakın böyle dökme aşamasına gelmiş ama 2 rengini görün. Şu ebruli gibi kırmızılığa bakın arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Şu renklerin güzelliğine bakın, uyuma bakın arkadaşlar. Sessiz sessiz soyunu devam ettiriyor.
Bazılarımızın umursamadan üzerine basıp geçtiği bu güzellikler her yeri süslüyor. Nerelere geldik. Bakın burada deve diken otları var arkadaşlar. Şu anda çok tehlikeli değil. Yarı tehlikeli değil. Onlar çok büyüdüğü zaman buralarda yürümek iyice zorlaşacak. Daha henüz ot toplamaya başlamadım ama biraz daha ilerlediğim zaman orası daha da güzel. Kara indibağımız çiçeğini açmış. Bu da çok güzel, yine şifalı çiçeklerimizden bir tanesi arkadaşlar. Kara indibağının çok güzel çiçeği olur. Papatyagillerden olan Taraxacum officinale diye geçen bir bitkimiz. Türkiye'de hindibağının 40 çeşidinden en yüce olan, en baş tacı olan otumuz. Şöyle aşağılara doğru ineyim. Hatta şu bölgede arkadaşlar o kadar güzel gelincikler var ki. Tabii ki bazıları çiçeğe hazırlanıyor, kartlandı ve tüylendi. Bazıları da yeni çıkmaya başladı. Son yağan yağmurlarla birlikte çıtlamayan tohumlar çıtladı. Onlar da neslini devam ettirmeye gayretindeler. Nereye geldik arkadaşlar? Gölümüzün diğer ucuna. Bakın şimdi buradan bakalım. Hatta bu gölümüzün içinde tatlı su sardalyası denen böyle nazlı balık atmıştık. Ne kadar oldu? Herhalde 5-6 yıl. En az 5-6 yıl olmuştur. Şuradan yavaş yavaş inelim. Su bulanık olduğu için, havada biraz puslu olduğu için göremeyebiliriz. Şu anda su rezervimiz gayet güzel. Bu yıl rahat bir tarım yapabiliriz. Gelecek yıl için ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Şu dokuya bakın. Bakın arkadaşlar. Muhteşem. Ilgın. Ilgın böyle gül kurusu renginde. Ben onu çok severim. Böyle hepsi pembeleşir iyice. Ondan sonra seyre doyum olmaz. Buraya kuşlar tarafından büyük bir ihtimalle tohumu geldi. Bakın ne kadar güzel. Bunlar çiçekleri. Bunlar çiçekleri. Bir de şu karşıda var. Zaten ilk defa karşıda vardı. Bir de buraya tohumu yayılmış. Hatta şu bölgeye de tohumu yayılmış. Şurada bir ağaççık çıkmış. Ben buraya tohumlar atmıştım belki çıkar diye. Şöyle gideyim. Ne ağacıymış bakalım. Söğüt ağacına benziyor. Neye benziyor başka? Söğüt türevleri olabilir. Meyve ağaçlarını çok benzetemedim. Şeftali tohumları çok getirmiştim. Herhalde çıkmamışlar. Şöyle bakalım suyumuzun içinde balık görür müyüz? Pek göremedik. Evet. Ilgınımızı gördük. Şurada zaten kamış türleri var. Onlar da çok güzel. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Epeyce yayılmış bizim ılgın. Sanırım gölün her tarafına yayılacak ve o muhteşem doğayı burada seyretmeye geleceğiz. Şimdi çıtlık otlarını toplamaya başlayacağım arkadaşlar. Şurada gördüğümüz bakın şöyle güzel bir çıtlık. Şu andan daha da güzel. Biz bu otumuzu nasıl tanıyorduk? Videolarımda bahsediyorum zaten. Şurada üzerine bordo mürekkep böyle fırçayla atmışsınız gibi, böyle serpmişsiniz gibi bir izlenim veriyor bize. Şöyle bir ot. En belirgin özelliği bu arkadaşlar. Onun dışında şu tam gövdesinin orta yerinde çok incecik böyle bıyık gibi, şu anda göremedim ama onu da gösteririm. Bir
yaprak çıkarken bıyık şeklini alıyor. Hatta kıl bıyık otu dedikleri sanırım Bayramiş'te bu isim veriyorlar bu ot. Şimdi bunu size göstermek isterim. Yakından gösterelim çıtlık otumuzu. Çıtlık otu arkadaşlar İç Anadolu bölgesinin en yaygın kullanılan, en çok beğenilen otlarından bir tanesidir. Çıtlık otu. Hindiba türlerinden olan, sarı sarı çiçekleri olan bir ot. Çıtlık otu arkadaşlar. Yemesi çok lezzetlidir. Şimdi bu otumuzdan yumurtalı salatasını yapacağım. Aynı zamanda sabahleyin patates haşladım. Patatesli salatasını yapacağım. Bugünkü yemeğimiz bu. Akşama otlardan salatamız var. Ya çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok da lezzetli bir ot. Böyle bunu bu şekilde tere gibi, roka gibi kahvaltılarda, yemeklerin yanında, bakliyatların yanında çok güzel tüketebilirsiniz. Şöyle bir daha şuradan sabit tutayım. Evet. Çıtlık otumuzu şöyle yaprağını sepetimize koyuyoruz. Devam edelim. Ve artık yavaş yavaş toplamaya da geçeceğiz ama en bol olan yere geldik sayılır. Şevketi bostanlar epeyce çok. Şevketi bostan için şöyle doğaya baktığınız zaman şöyle geçen yıldan kalan çiçekli olan dikenli kısımlarını gördüğünüz zaman bilin ki orada Şevketi bostanın taze hali de vardır. Bakın böyle. Bu Şevketi bostan dalları tohumlarını yaymış çok yıllık olan bir otumuz. Şevketi bostanların üzerine basmadan şöyle şu alanda arkadaşlar, şu alanda çok güzel otlar var. Çıtlıklar var. Onları toplayacağım şimdi. Bakar mısınız? Bakın. Bakın. Ne kadar büyük arkadaşlar. Şimdi bıçağımı aldım. Bakalım. Bıçağımı sabahleyin işim şöyle sivriltti. İyice keskin hale getirdi. Bakalım ne kesecek mi? Evet, güzel. Kör bıçakla sürekli ot topluyorum. O da benim için zor oluyor. Olay bu arkadaşlar. Hatta bunu da temizleyeyim. Ondan önce şurada var yine, onu da alayım. Hazine işte bunlar. Bunlar arkadaşlar benim için hazine. Gidip marketten yeşillik almama gerek yok. Marul almama gerek yok. Doğa bu konuda gerçekten çok cömert. Çok istilacı bir türdür arkadaşlar. Ama yemesi de bir o oranda güzel. Herkes yiyebilir bunu. Acı olmadığı için, ekşi olmadığı için, böyle keskin böyle bir tadı olmadığı için. Ama lezzeti gerçekten çok güzel. Bunları genelde İç Anadolu bölgesinde yaşayanlar dürüm yapıp içine baharat koyup patates veya yumurta koyup sarıp o şekilde yemişler, beslenmişler eskilerde. Ama şimdi de bunu deneyimleyen bir yan genç nesilde var arkadaşlar. Çıtlıklarımız böyle.
Bakın şu arkadaki lekelenmeye yine. Bunu çok iyi tanıyabilmeniz lazım. Ve şu çıkan da, bu yaprak zaten açılacak. Kartlamaya başladığında da şu göbek kısmından bir tane sürgün verecek, doruk verecek. Bu doruk çiçek açmak için artık iyice büyüyecek. Bunların üzerinde artık yaprak göremezsiniz. Yalnızca çiçekler olacak arkadaşlar. Bu kartladığı zaman bu taban yaprakları da artık kurumaya başlayacak. Şimdi bahardan dolayı iyice coşmuş. Bunu temizledik. Sepetimize attık. Bir de bunu alalım. Bakın burada da yine o lekeleri görüyoruz. Eğer gölgede ise çıtlık otu arkadaşlar, şöyle bu yaprakları böyle görürsünüz. Tanıyamayabilirsiniz. Ama kök yapısına bakıp da tanırız derseniz, çünkü odunsu bir kökü vardır burada. Serttir. Hatta böyle çıt diye kırılacak. Çıtlık otu acaba oradan mı geliyor? Bakın ismini oradan mı alıyor diye de düşündüm birden. Çok güzel ya. Çok güzeller. Bunu da sepetimize gönderdik. Yalnızca kök kısımları kaldı. Onları da temizlerim sonra. Bunu tavuklar da çok seviyor arkadaşlar. Eve götürüp temizlediğim zaman şu yaprakların taze olmayanlarını atıyorum. Hemen bir anda yutuveriyorlar. Evet, yine bulunduğum yerde otursam döne döne bir gün ot toplarım arkadaşlar. Bakın mesela şuradakilere, şuradaki zenginliğe bakın. Şuraya bakın. Hep bunlar çıtlık otu. Buraya da bir oturalım. Yöreye göre de arkadaşlar bunun ismi değişiyor. Dediğim gibi benim şu anda söylediğim iki ot genel bilinen bir ismi. Çıtlık ve akhindiba. Sakızlık otu da deniyor Bayramiş'te. Şöyle kart olan yapraklarını görüyoruz zaten. Onları temizliyoruz. Çevirdik. Bakın. Çok güzeller. Bu arada çıtlık otunun şu bölgelerinde çok güzel bir gül kurusu pembe bir renk oluşuyor. Kök kısmına dikkat edersek, gövde kısmına daha doğrusu, orada da bu pembeliği görebiliriz. Tam otlar çoğalıyor arkadaşlar. Coşuyor. Bir taraftan kartlamaya başlıyor. Tam o sırada da benim tarla bahçe işleri başlıyor. Şimdi artık bu son zamanlar otlarla ilgili çiçek açmaya başlayacaklar. Çünkü kartlayacaklar. Evet. Şurada da bir tane gördüm. Tazecik. Şu çam ağaçlarının güzelliğine bakın arkadaşlar. İki tane yan yana, tam ortası dinlenmelik yer gibi. Ama onun altında neler var?
Bakın çok da güzel çiçekleri olan kuzu kulağı. Ne kadar güzel çiçek olmuş. Şunlar da öyle. Gölgelerde kuzu kulağı daha da iyi büyüyor. Hatta arkadaşlar şu çıtlık otu, bakın şöyle yapısını göstereyim. Şöyle gövdesinde kıllar oluşuyor. Kılların rengi de bordo. Şöyle alabilirsem yerinden topladıklarıma hiç benzemediğini görebilirsiniz. Ama bu çıtlık ot arkadaşlar. İşte o nedenle bilmiyorsanız ot toplamaya çıkmayın tek başına. Bilen biriyle lütfen toplayın. Bu çok kartlamış. Bunu bırakacağım. Daha tazelerini alacağım. Şu bölgede çok güzel görünüyor. Bir yürüyelim bakalım. Çam ağacının altına doğru. Buralarda çok güzel labadalar var. Taze labadalar. Şu 5 parmak otları arkadaşlar. Harika. Bakın şuraya. Biraz daha çıkalım. Hatta şu 5 parmak otu çok da taze görünüyor. 5 parmak otu da arkadaşlar çok yıllık bir bitki. Şuradaki kuzu kulağına bakın. Şu güzelliğe bakın. Bakın bu da hiç böyle kuzu kıkırdağı dediğim türü değil. Beyaz. Kırmızılık yok. Bu da kuzu kulağı. Hemen şimdi şurada gördüğüm ki ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Bu da şöyle hemen çevireyim. Bakın arkadaşlar. Şu kuzu kıkırdağı. Bu da başka bir kuzu kulağı otumuz arkadaşlar. Sepetimize koyalım. Oh, güzelliğe bakın. Açık alandakiler artık sıcağın da etkisiyle ve sürekli güneş gördüğü için özelliğini kaybediyor. Suyunu çekiyor iyice. Ama bunlar çok güzel. Gölgelerde olanları toplayın şimdi artık. Burada da güzel otlar gördük. Şurada kara indibağ'ı gördük. Kara indibağları da artık kartlamaya başladı. Ama şu alınabilir. Şu da alınabilir ama neyse olsun. Bir iki tane toplayayım arkadaşlar. Şurada da bir tane daha kara indibağ. Radika otumuz. Bu yıl epeyce topladık kara indibağları. Arkadaşlar ne gördüm. Burada demek ki varmış. Çok güzel. Göz dikeni otu arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle dikenleşmeye başlamış ama batmıyor arkadaşlar. Aynı sütlücü otu, eşek helvası gibi batmıyor şu anda. Büyüdükçe batacak yalnız. Burada bir kök gördüm. Bu göz dikeni otumuz. Yine kanalımda geçtiğimiz haftalarda yayınladım bu. Köye gidip çekmiştim hatta bizim burada yok diye. Ama burada artık çıkmaya başlamış. Hemen bu otumuzun yanında çatlak çanak otu arkadaşlar var. Bu da daha henüz küçük. Büyüyecek, çiçek açacak. Burada neler varmış neler. Maşallah. Çatlak çanak otları şurada iyice çıkmışlar. Ormanın diplerinde bakın arkadaşlar. Nefis nefis. Harika. Burada da gıvışkın otu çıkmış bir tane. Ve sanırım
bir tane olduğu için tohum gelmiş, kök burada salmış. Bu seneye buraya yayılacak, buraya yayılacak derken bu alanı kaplayacak arkadaşlar. Eğer bir hayvan tarafından ısırılmazsa, kökü çıkarılmazsa. Şurada minicik gördüğümüzde zühre tarı arkadaşlar. Bakın beyaz çiçekli, şöyle kokulu ince otlarımızdan bir tanesi. Ne kadar keyif alıyorum arkadaşlar, bilemezsiniz. Şu da acı yemlik otumuz. Bakın. Şu çok küçük. İğnelik otu, mor yaprak, mor çiçekli iğnelik otu. Daha büyüklerini görebilirim diye yakından göstermeyeyim ama göz dikeni otunun burada olduğuna çok sevindim. Olur ya, belki şu anda daha fazla da görebilirim. Anemonlarımızı görüyoruz. Onlara selam veriyoruz. Devam ediyoruz. Vallahi ormanın içine doğru giriyorum arkadaşlar. Burası sanki hazine. Sanki burası cennet. Şu da çok güzel. Çok güzel. Bakın şöyle orman devam ediyor. Kayalar, taşlar derken arkalara doğru biraz çıkılmayacak alan oluşmuş. Şuraya bakalım. Böyle. Buradan çıkamayacağız. Tekrar yan taraftan aşağıya doğru iniyoruz. İndik. Şimdi çok güzel. Tepeye doğru gelmiştim. Tekrar aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Şuradaki kuzu kulağı da çok güzel ya. Beni mest ediyor arkadaşlar bunlar. Benden alıyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şu kuzu kulağını. Şöyle hemen göstereyim size. Şu rengine bakar mısınız? Ne kadar estetik, hoş bir görüntüsü var. Şöyle alalım. Bakın. Şöyle. İkisi de, hatta şöyle göstereyim de birbirlerini kıskanmasınlar. Kuzu kıkırdığı, kuzu kulağı otumuz. Ve şurada yanında çok daha büyük olan başka bir kuzu kulağı, kuzu kıkırdağı. Yine başladım toplamaya. Bakın. Çok güzeller. Bunu yersek C vitamini yönünden beslenmiş oluruz. Gıdamızı almış oluruz. Şimdi şöyle yürüyeceğim. Kuzu kulaklarını seyrederek aşağıya doğru tekrar sarkacağım ama çok güzel otlar var. Şu da yeni çıkmış sayılır. Daha yıllanmamış. Yerde çünkü bunun. Bakın. Hiç sürgünü yok. Geçen yıldan kalan kuru sürgünleri olurdu yoksa. Yemlik otunu gördük. Tabii ki. Ama bakalım bu hangi yemlik. Buralarda bir de başka bir tür yemlik var arkadaşlar. Melez yemlik diye geçiyor. Mor gibi böyle lila renginde çiçekleri var. Hatta ebruli sarılı aralarında karışık. Eğer çiçek zamanı denk gelirse size onu da gösteririm. Yine bu da yeni arkadaşlar. Şu kara çalının altındaki bitkilerimize bakın. Koku çok güzel. Evimde gibiyim. Ne gördüm? Bakın o da sallanıyor. Kara indiba. Aslında göz dikeni arıyorum şu anda. Başka da görür müyüm diye. Bir tane daha kuzu kulağı toplayayım şuradan.
Hatta şuradan da alalım. Maalesef başka göz dikeni göremedim. Eğer tekse inşallah çoğalır. Seneye daha fazla göz dikeni olur buralarda. Çıtlık otu toplamaya biraz daha devam edeceğim arkadaşlar. Bakın şurada da sakince büyüyen bir ilabada. Labada otumuz sarma yapılacak türe gelmiş. Bakın burada çok açıkta kalmış bir çıtlık otu ama biraz kartlamış gibi. Onu almayı düşünmüyorum. Biraz otların arasında kalan çıtlıklar varsa onları alacağım. Şuradaki mesela. Bulunduğu yerde böyle 4-5 tane olabilir. Çok yıllık olduğu için dip dibe sürgünler veriyor arkadaşlar. Bakın hani demiştim ya kıl bıyık otu deniyor diye. Şöyle bunlar sanırım bu şekilde olduğu için kıl bıyık otu deniyor buna. Bayram işte. Sizin yörenizde çıtlık otuna ne deniyor? Yazarsanız sevinirim yorumlar kısmında. Şimdi aklıma da göz dikeni takıldı arkadaşlar. Şöyle ormanın taramasını yapalım. Kıyılarına doğru geçelim. Burada görür müyüz bir şeyler diye. Yok. Şurada gelincik otunu göstereyim arkadaşlar size. Ne kadar büyümüş. Bakın. Kartlamış ama şu şekilde toplayıp yapraklarından yiyebiliriz. Ama ben bugün gelincik toplamayacağım arkadaşlar. Şurada da arkadaşlar sinir otu görüyoruz. Onu da göstereyim. Bu arazide daha çok görürsem bir gün çekim yapmaya gelirim. Bana çok diyorsunuz, yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Sinir otunu, damar otunu da çekin diye. Böyle bir otumuz sinir otu. Bakın arkadaşlar. Şöyle hatta geniş yapraklı sinir otumuz bu. Damarlı bir yapısı olduğu için arka kısmını göstereyim. O nedenle buna sinir otu, damar otu deniyor. Sinirli ot da deniyor. Şöyle. Bakın. Sindirim sistemine düzenleyici bir etkisi var sinir otunun. Şurada da hatta çıkmış. Bunlar büyük bir ihtimal seneye daha çok olacak arkadaşlar. Veya başka bir yerde de görürsem bu otu da çekmek isterim. Onun sütünü gözünüze sürdüğünüz zaman gözünüz daha iyi görüyor. Böyle bir etkisi var. Aman yavrum. Kaplumbağadan bahsetmiştim arkadaşlar. Ama bakın bu kaplumbağayı başka bir canlı parçalamış, yemiş. Büyük bir kaplumbağa. Şöyle. Çok da olmuş, çürümüş bayağı çünkü. Bakın. Üzüldüm şimdi yavrucağa.
Buradaki çıtlık otu şahane. Şahane olmuş arkadaşlar. Şahane. Arkadaşlar kocaman bir çıtlık otu. Böyle böğürtlen çalısının altında kalmış. Çok güzel büyümüş. Şu yapraklarını alayım da şöyle göstereyim yakından. Bir de şöyle şu yapraklar, kuru dallara atalım. Bir de şöyle bir görüntü vereyim. Kök kısmından göstereyim, pembeliklerden. Bir de şu üzerine bordo renkli bir mürekkep çiselenmiş bölümü göstereyim. Şimdi çevirelim, bir de arka kısmını gösterelim arkadaşlar. Şu kardeşlere bakın. Şu dostluğa bakın. Hiçbirinden ayrılmaz bunlar. Yine seneye burada çıkacaklar. Sütleri olan bir otumuz. Şöyle. Evet. Akindiba. Eğer otlara meraklıysanız, böyle otları hemen tanıyabiliyorsanız, algınız açıksa çok rahat öğrenirsiniz ama bazen de öğrenmede otlara karşı bir merakınız yoksa, yeni başladıysanız öğrenmeniz biraz daha zor olur. Korkmayın, zaman verin. Çünkü pat diye otlar birden öğrenilmiyor. Ben bunları çocukluğumda göre çıtlık otunu gerçi çocukluğumda görmemiştim ama sonradan görünce hemen tanıyorum otları. Bu ot zaten bizim bölgemizde görmedim. Urla'da görmedim. Burada Çanakkale'de görüyorum ben bu otu. Evet, şimdi sepetimiz şenlensin arkadaşlar. Böyle kara indibalarımız zaten çok güzel ama hava ısındı birden arkadaşlar. Isındığı için de otlar şöyle solmaya başladılar. Yavaş yavaş şöyle yola düşmeden. Bu kadar çıtlık yeter. Bakalım başka ne var. Şimdi Şevketi Bostan otu toplayayım mı yoksa yarın mı gelip toplayayım? Çeşitlere bakıyorum şöyle gördüğüm otlar neler var diye. Ama buradaki otlar çok güzel arkadaşlar. Bakın gelinciğin güzelliğine. Tohumları buraya dökülmüş gelinciğin. Gelincik tek yıllık bir bitki. Papaver türünden. Şimdi burada da çıtlık ve gelincik var. Çıtlıklar daha çok burada. Şurada hatta kuru dallarını atalım şu çıtlığın. Şunlar da çok güzeller. Bunu da alayım mı? Alayım. Dayanamadım yine. Hemen bakın arka tarafına. Kaç tane kök var. Acaba bu ota çıtlık denmesinin nedeni? Arkadaşlar birlikte yorumlayalım. Çünkü bu bilgiye ulaşmak kolay değil. Şu gördüğümüz çıtlık otunun geçen yıldan kalan şöyle çiçek sapları diyeyim. Kurumuş dalları artık kuru. Şimdi bunu kırdığımız zaman çıt sesi çıkıyor, acaba ondan mı?
Bakın. Çıtlık, çıtlatan, çıt sesi yapan anlamında mı acaba? Bakın. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Çıtlık. Yani bu düşünce bana çok yakın gelmeye başladı. Bakın. Çıt. Bu ses çıt sesi değil mi arkadaşlar? Hatta kalın olarak vallahi arkadaşlar çok yakın. Bakın. Şöyle. Çıt diye çıtlaya çıtlık denmiş olabilir. Bir şey daha düşündük. Yorumlar kısmından olabilir mi diye bana yazarsanız sevinirim. En azından bu konuda fikir birliğine varız arkadaşlar. Veya nereden geliyor çıtlık adı? Başka bir anlamı da olabilir tabii ki. Ben bu konuda dediğim gibi yalnızca yorumluyorum. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Şu güzellik. Harika bir dokusu var. Tam da güneşe karşı olduğu için, gölgede kalmadığı için tüm yaprakları bordo renginde. Bunu da alacağız tabii ki. Bakın. Çıtlıklar taçlanıyor. Şöyle yapalım. Taçlanıyor çıtlıklar arkadaşlar. Bunu alın, temizleyin, yıkayın. Ondan sonra bir kıyıda doğrayın. Çok ince olmasına gerek yok. Bir tarafta yumurtayı veya patates haşlayın. Onu da orta boyda böyle dilimleyin. Ondan sonra her ikisini karıştırın. Üzerine nar ekşisi, limon, baharat, karabiber, pul biber atıp zeytinyağı dökün. Tuzu da atın. Şöyle bir karıştırın. Ondan sonra kaşıklayın arkadaşlar. Mükemmel bir salata. Bakın. Taçlanan çıtlık otumuz, akindiba otumuz bu arkadaşlar. Ben gıdamı aldım arkadaşlar. Şu anda çok iyi geldi bu ot toplamak bana. Yarına da bir şeyler kalsın diye şu çıtlığı da alalım. Yere bakmamam gerekiyor artık bu saatten sonra arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız ne gördüm? Aman Allah'ım. Her tarafta yemlik var. Veya bu bölgede. Bakın arkadaşlar. Yemlik otu. Çıtlık. Yemlik otu. Ne kadar çok çıkmış burada. Bakın arkadaşlar buralarda yemlik dolu. Şurada da yine yemlik. Harika. Çıtlık otuyla ne yapılırsa yemlik otuyla da aynı şey yapılıyor arkadaşlar. Burası maşallah çok güzel olmuş. O zaman arkadaşlar ben başka ot toplamayayım. Şevketi Bostan toplamayı düşünüyordum. O da kalsın. Yarın tekrar gelip Şevketi Bostan ve yemlik otunu toplayayım. Öncelik hangisini olursa. Çünkü bugünlerde artık otlar kartlıyor. Son toplamalar. Şuradaki de çıtlık otu hemen alalım. Yani şu gördüğümüz bakın kırbıyık otu acaba oradan mı adı geliyor? Bir de o isim veriliyor ya burada Bayram işte. Şöyle gölümüze doğru gidiyoruz ama çok güzelmiş hakikaten çıtlık otlar arkadaşlar. Şimdi gölümüzün oraya geldik. Size karşıdan selam verdim. Buradan da videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Şöyle oturayım. Ve burada gördüğüm bakın. Burada da sinir otları var. Bunları çekmeye de gelebilirim. Burada çok güzel otlar var arkadaşlar. Şuradaki çıtlık otunun güzelliğine bakın.
Arkadaşlar çok güzel yine otlar topladım. Bugün topladığım ot çıtlıktı. Birçok ot da size gösterdim. Bu çıtlıkların artık salatasını yapıp tüketeceğim. Çok da güzel olacak. Bunun nasıl salata yapıldığını da yine eklemeye çalışacağım. Çıtlık otlarını güzelce yıkadıktan sonra böyle kendilerine geldiler. Suya girer girmez canlandılar. Bunlar da arkadaşlar yine bahçemde bulduğum yabani pırasa, yabani sarımsak denilen otumuz. İlk defa bunu gördüm ve bunları topladım. Bunlardan da koyacağım çıtlık otu salatasına. Çok küçük de doğramayacağım arkadaşlar. Çok da böyle iri olmayacak. Şöyle biraz kafama göre çıtlık otlarını doğramaya başladım. Ama siz yine isterseniz küçük veya irice doğrayabilirsiniz. Mutlaka bu çıtlık otu salatasını deneyin arkadaşlar. Çok güzel bir salata oluyor. Zaten bu çıtlıklar marul ikamesi olarak kullanılır. Hele çocukluktan bu tada alışmışsanız eminim çok seversiniz. Patates yapacağım bu salatamı. Sabahtan patatesleri haşladım. Sonra aşağıdaki işte gölün olduğu araziye gittim. Çok keyifli bir ortam vardı orada. Otlar boldu. Tam mevsimi zaten. Ben de bu otları toplayarak sizinle paylaşmış oldum. Şimdi nasıl kullanırım, nasıl yaparım tarifini paylaşıyorum. Şöyle şu büyüklükte doğradım. Şu yabani sarımsak dediklerimi çok ince ince doğramak zorundayım. Çünkü biraz bizim gördüğümüz sarımsaklar kadar yumuşak değil. Şöyle bakın minicik minicik doğrayacağım. Ağzımıza geldiği zaman rahatsız etmesin diye. Bu şekilde ancak etkisinden faydalanabilirim. İri iri doğrarsam sert oluyor birazcık. Kokusu da çok güzel hakikaten. Tam bir sarımsak pırasa tadı kokusu. Şimdi haşlamış oldum patatesleri şu boylarda doğramaya çalışıyorum içine. Bakın böyle ağza gelecek kadar küçüklükte olsun. Ekmek tahtasında da bunları yapabilirsiniz. Patatesi doğradık arkadaşlar. Üzerine şöyle kuru fesleğen koyacağım biraz. Kuru nane koyuyorum. Taze nane de kullanabilirsiniz. Şöyle bolca nar ekşisi ekleyeceğim. Üzerine limon da sıkabilirsiniz. Her ikisi de çok güzel yakışır. Üzerine zeytinyağı. Zeytinyağı da çok iyi gider. Ve tuz arkadaşlar. Üzerine tuz ekleyip karıştıracağız. Şöyle yapalım. Patates tuzu kaldırır biliyorsunuz. Bayağı bir salata oldu. Şimdi bu salatayı şöyle bir kaşıkla karıştırayım. Bir de pul biber atayım arkadaşlar. Çok yakışır pul biber ama en son atayım, hatta ayırayım. Acı yiyemiyor, şimdi midesine dokunuyor. Onun için ayrıca pul biberli yapacağım. Şimdi bakın karıştırıyoruz. Güzelliği görün. Çok iştah açıcı bir salata bu. Hatta bunu yalnızca atıştırmalık olarak akşam yemeği gibi kullanabilirsiniz eğer formunuza dikkat ediyorsanız. Ya da balıkların yanında, böyle etlerin yanında salata olarak tercih edebilirsiniz. Ben şimdi baktım bu otta bu patates az geldi. 2 tane de zaten fazladan vardı. Onları da ekleyeceğim içine. Bol patatesli olsun istiyorum. Bunların bazılarını tam kesememişim ama sıkıntı değil zaten. Şöyle hemen yine diğer kalan patateslerimizi de ilave edelim. En sonunda tadına bakıp tuzu, yağı, ekşisi yerinde mi diye kontrol edeceğim. Ve ondan sonra yiyeceğiz. Acı bir ot değildir.
çıtlık otu arkadaşlar. Çok rahat herkes tüketebilir. Sizin için sanırım en büyük sıkıntı bu ota ulaşamamak. Kırsalda yaşayanlar zaten bu mevsimde bu otu çok bol bir şekilde, rahat bir şekilde bulabilirler. Toplamda 5 tane patates kullandım arkadaşlar. Bir tanesi biraz daha büyüktü, iriceydi. Evet, yine karıştıralım. Ama salatada gerçekten efsane görünüyor. İçine karabiber de atabilirsiniz. Başka baharatlar da tercih edebilirsiniz. Yani o hep size kalmış. Nasıl tatlandırmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Hatta 1-2 tane daha patates olsaydı kaldırırdı. Otu biraz fazla doğramışım hatta. Çünkü ot çok topladım. Şimdi bunu yemek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Harika. Biraz daha yağ atacağım. Çünkü şöyle miktar fazla olduğu için zeytinyağını da çok kaldıracak bir salata çünkü. Salatamızı şöyle tabağa alalım. Bayağı oldu çünkü arkadaşlar. Çok oldu. Üzerine de pul biber ekeceğim arkadaşlar şimdi. Şöyle bu dünürümün yapmış olduğu ev yapımı pul biber. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Renge bakın. Ellerine sağlık dünürlerimin de bu arada. Arkadaşlar son şekli salatamızın bu şekilde. Nasıl? Çok iştahlı değil mi? Evet. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.